Singapur'a hoş geldiniz. Güneydoğu Asya'nın kalbinde, ekvatorun hemen üzerinde parıldayan bir rüya var. Haritalarda küçücük bir nokta ama etkisi kıtaları aşan bir dev. Bir zamanlar bataklıklardan ibaret, sıtma kol gezen mütevazı bir balıkçı köyüydü. Bugün ise çelik ve camdan yükselen, fütüristik yeşil alanlarıyla nefes alan, dünyanın en inovatif, en bağlantılı şehirlerinden biri. Burası, olanaksızı başaranların şehri, Singapur. Bu sadece ekonomik bir başarı hikayesi değil. Bu, bir ada ulusunun hayatta kalma mücadelesinin, inancın, vizyoner liderliğin ve her şeyden önemlisi, hayal etme ve inşa etme cesaretinin destanı. Kendi kaderini sıfırdan yazan, her tuğlasını, her ağacını, her fikrini titizlikle planlayan bir toplumun hikayesi. Bu belgeselde Aslan şehrinin bu denli hızlı ve eşsiz yükselişini sağlayan sırları, onu neyin küresel bir simge haline getirdiğini ve geleceğe nasıl bir miras bıraktığını keşfedeceğiz. Gelin Singapur'un gizemli perdesini aralayalım. Singapur'un modern hikayesi 1819 yılında Sir Stamford Raffles'ın bu stratejik adayı İngiliz Doğu Hindistan şirketi için bir ticaret üssü olarak kurmasıyla başlar. Malakka Boğazı'nın ana ticaret yolları üzerinde yer alması Singapur'u hızla hareketli bir liman şehrine dönüştürdü. Dünyanın dört bir yanından tüccarlar, işçiler ve maceracılar buraya akın etti. Ancak bu parlak yüzeyin altında bağımsızlık öncesi Singapur aslında oldukça kırılgan bir yapıya sahipti. Raffles, Singapur'u sadece ticaret için seçmemişti. Ona yakın ve daha büyük bir ada olan Bintan'ı başlangıçta tercih etmişti. Ancak Bintan'ın Hollandalıların nüfuzu altında olduğunu fark edince son anda daha küçük ve bataklıklarla kaplı Singapur'a yöneldi. Bu küçük karar, bugünkü Singapur'un kaderini belirledi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon işgali, Singapur'un İngiliz egemenliğinin sona erdiğini gösterdi. Savaş sonrası dönem, bağımsızlık arayışları ve etnik gerilimlerle doluydu. 1963'te Malezya Federasyonu'na katılma kararı alındı. Ancak bu birlik sadece 2 yıl sürdü. 1965'te karşılıklı anlaşmazlıklar sonucunda Singapur, beklenmedik ve zorlu bir şekilde federasyondan ayrıldı. Bu, ulusun en karanlık ama aynı zamanda en belirleyici anıydı. Bağımsızlığın ilk günlerinde Singapur'un geleceği oldukça belirsizdi. Elinde doğal kaynak yoktu. Ne petrol ne maden. İçme suyu için Malezya'ya bağımlıydı. Savunma gücü zayıftı ve çevresi düşmanca ülkelerle çevriliydi. Ülke içinde Çinli, Malay ve Hintli topluluklar arasında gerilimler vardı. Birleşmiş Milletler'de bile birçok ülke bu küçük, savunmasız ada devletinin birkaç yıldan fazla ayakta kalamayacağını düşünüyordu. Bağımsızlığın hemen ardından Singapur, kendi ulusal havayolu şirketini kurmak istediğinde, İngilizler onlara kârsız olacağı gerekçesiyle kullanılmış bir uçak bile satmak istememişti. Singapur Hava Yolları, bugün dünyanın en iyi hava yollarından biri. İşte bu umutsuzluğun ortasında Singapur'un kurucu babası Lee Kuan Yew ve ekibi sahneye çıktı. Onların vizyonu basitti ama radikaldi. Singapur bir birinci dünya ülkesi olacaktı. Bunun için katı bir pragmatizm, meritokrasi, liyakat sistemi, yolsuzluğa sıfır tolerans ve uzun vadeli planlama benimsediler. Yabancı yatırımları çekmek için liberal yasalar çıkardılar, vergi avantajları sundular ve küresel şirketlere kapıları ardına kadar açtılar. Eğitim sistemi kökten değiştirildi. İngilizce ortak dil yapıldı ve iş gücü yüksek nitelikli hale getirildi. İlk kalkınma planlarından biri, o zamanlar nadir görülen endüstriyel park konseptini uygulamaktı. Jurong Endüstri Parkı, bir zamanlar bataklık olan bir alanı dönüştürerek dünyanın en büyük entegre endüstriyel sitelerinden biri haline geldi ve ülkenin ekonomik büyümesinin lokomotifi oldu. Bu cesur adımlar Singapur'u bir başarı öyküsüne dönüştürdü. Ekonomi hızla büyüdü, kişi başına düşen gelir katlanarak arttı ve yaşam kalitesi yükseldi. Singapur, 3. dünyadan birinci dünyaya sadece birkaç 10 yılda geçiş yaparak tüm dünyaya ilham veren bir model haline geldi. Bu sadece bir ekonomik büyüme değil, aynı zamanda hayatta kalma ve kendini yeniden tanımlama savaşıydı.
Singapur bugün küresel ekonominin en parlak yıldızlarından biri. Dünya Bankası'na göre iş yapma kolaylığı açısından yıllardır zirvede yer alıyor. Bunun temelinde açık ve serbest piyasa ekonomisi, şeffaf düzenlemeler ve dünyanın en düşük yolsuzluk oranlarından biri yatıyor. Dünyanın en büyük transshipment aktarma limanlarından birine sahip olması, onu uluslararası ticaret ve tedarik zincirlerinin vazgeçilmez bir halkası yapıyor. Her yıl yüz binlerce gemi bu limandan geçiyor. Singapur limanı o kadar verimli çalışır ki bir konteyner gemisinin limandan ayrılması ortalama birkaç saatten daha kısa sürer. Bu küresel deniz ticaretindeki en hızlı dönüş sürelerinden biridir. Ancak Singapur'un ekonomik gücü sadece ticaretten ibaret değil. Devlet sürekli olarak geleceğin sektörlerine yatırım yapıyor ve kendini bilgi ekonomisine dönüştürüyor. Biyomedikal bilimler, ileri üretim, dijital ekonomi, yapay zeka, siber güvenlik ve temiz enerji Singapur'un öncelikli alanları. Bu alanlarda dünya lideri olmayı hedefliyorlar. Örneğin, biyomedikal sektörde Novartis, GSK gibi dev şirketler bölgedeki Ar-Ge merkezlerini Singapur'da kurmayı tercih etti. Singapur, dünyadaki en fazla biyoteknoloji patentine sahip ülkelerden biri. Hatta Zika virüsüne karşı ilk aşı denemelerinden bazıları Singapur'da geliştirildi ve üretildi. Smart Nation, akıllı ulus girişimi, Singapur'un dijital geleceğe olan bağlılığının bir göstergesi. Bu program kapsamında şehir sensörlerle donatılıyor, vatandaşların dijital kimlikleri oluşturuluyor, toplu taşıma daha akıllı hale getiriliyor ve sağlık hizmetleri dijital platformlara taşınıyor. Amaç teknolojiyi kullanarak vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak ve daha verimli bir şehir işletmek. Singapur, 2016 yılında dünyanın ilk ticari otonom taksi hizmetini başlatan şehirdi. Bu, sürücüsüz araç teknolojisinin gerçek dünyadaki potansiyelini gösteren önemli bir adımdı. Singapur, dünyanın en iyi yeteneklerini çekmek için aktif bir strateji izliyor. Yüksek yaşam standardı, güvenlik, eğitim kalitesi ve kariyer fırsatları dünyanın dört bir yanından profesyonelleri buraya çekiyor. Burası sadece iş yapmak için değil, aynı zamanda küresel fikirlerin ve inovasyonun kesişim noktasıdır. Sürekli öğrenme ve uyum sağlama yeteneği, Singapur'un ekonomik dinamizminin arkasındaki itici güçtür. Singapur'u sadece modern binalarından ibaret sanmak büyük bir yanılgı olur. Burası bir bahçe içinde şehir vizyonunu gerçeğe dönüştüren dünyanın en yeşil metropollerinden biri. Kentsel planlamanın merkezinde insanı ve doğayı bir araya getiren biyofilik, doğa sevgisi, tasarım felsefesi yatıyor. Gardens by the Bay bu felsefenin zirvesidir. Bu fütüristik park sadece bir turistik cazibe merkezi değil, aynı zamanda şehrin sürdürülebilirlik ve biyoçeşitlilik konusundaki kararlılığının somut bir yansımasıdır. Gardens by the Bay'deki ikonik süper ağaçlar, super trees, sadece estetik değil, aynı zamanda fonksiyoneldir. Bazıları güneş enerjisi toplar, bazıları yağmur suyu toplar ve Cloud Forest ile Flower Dome için havalandırma bacası görevi görür. Hatta bazıları bu domelar için egzoz havasını dışarı atar, soğutma sistemine yardımcı olur. Singapur'un düzenli, temiz ve yüksek yaşam kalitesi sunan yapısı tesadüf değildir. Bu 10 yıllarca süren titiz kentsel planlama ve yönetim anlayışının bir sonucudur. Halkın büyük çoğunluğu, Hükümet Konut Geliştirme Kurulu, HDB tarafından inşa edilen yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı konutlarda yaşar. Bu binalar sadece konut sağlamakla kalmaz, aynı zamanda her mahallede yeşil alanlar, spor tesisleri ve topluluk merkezleri ile sosyal etkileşimi teşvik eder. Singapur'un yaklaşık %80'i HDB konutlarında yaşıyor. Hükümet, etnik grupların bir arada yaşamasını sağlamak için her binada belli oranlarda farklı etnik kökenlerden ailelerin bulunmasını zorunlu kılan bir kota sistemi uygular. Bu, mahallelerde doğal bir kültürel entegrasyonu teşvik eder. Su kıtlığı, Singapur'un en büyük varoluşsal tehditlerinden biriydi. Ancak bu zorluk onları dünyanın en ileri su yönetim teknolojilerini geliştirmeye itti. 4 ulusal musluk stratejisiyle yerel su toplama, ithal su, tuzdan arıtma, desalinasyon,
ve Newater, geri dönüştürülmüş yüksek kalitede su ile su güvenliğini sağladılar. Newater, kullanılmış suyun ileri arıtma teknolojileriyle içilebilir hale getirilmesidir. Newater'ın bir kısmı doğrudan halka içme suyu olarak verilirken, büyük bir kısmı yarı iletken endüstrisi gibi yüksek teknoloji gerektiren endüstrilerin su ihtiyacını karşılamak için kullanılıyor. Bu, onların suya olan bağımlılığını önemli ölçüde azaltmıştır. Singapur, sürekli olarak yeşil alanlarını artırma ve biyoçeşitliliği koruma çabasında. Kent içinde Bukit Timah Doğa Rezervi gibi bozulmamış yağmur ormanlarına, kuş sesleriyle yankılanan parklara ve kilometrelerce uzanan doğa yürüyüş parkurlarına rastlayabilirsiniz. Burası sadece insanlara değil, flora ve faunaya da ev sahipliği yapıyor. Singapur, sürdürülebilir bir metropolün nasıl görünebileceğinin canlı bir laboratuvarı. Singapur'un kara yüzölçümünün yaklaşık 1/4'ü, yaklaşık %23 yeşil alanlar ve doğa rezervlerinden oluşuyor. Bu oran, dünyanın birçok büyük kentini geride bırakıyor. Singapur, kelimenin tam anlamıyla bir kültürler kolajı. Çinli, Malay, Hintli ve Avrupalıların yüzyıllardır bir arada yaşadığı bu ada, her bir kültürden zengin izler taşıyor. Dört resmi dilin, İngilizce, Malayca, Mandarin ve Tamil yanı sıra her topluluğun kendi diyalekleri ve gelenekleri var. Ancak bu çeşitlilik çatışma yerine benzersiz bir kültürel uyum yaratmış. Singapur'un milli marşı Majulah Singapura, İleri Singapur, Malaycadır. Bu, nüfusun çoğunluğunu Çinliler oluştursa da, Malayların adanın yerli halkı olmasından kaynaklanan kültürel bir saygı göstergesidir. Singapur'u ziyaret eden herkesin deneyimlemesi gereken bir şey varsa, o da hawker kültürüdür. Bu açık hava, yemek merkezleri, ülkenin kültürel mirasının ve toplumsal yaşamının kalbidir. UNESCO, somut olmayan kültürel miras listesine giren bu merkezler, inanılmaz çeşitlilikte ve uygun fiyatlı yerel lezzetler sunar. Burada dünyanın en iyi sokak yemeklerini, Michelin yıldızlı hawker standları da dahil olmak üzere bulabilirsiniz. Dünyanın ilk ve tek Michelin yıldızlı hawker standları Singapur'dadır. Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice and Noodle ile Hill Street Thai Hua Pork Noodle, bu prestijli ödüle layık görülen ilk sokak yemeği satıcıları oldu. Bu, Singapur'un gastronomi sahnesinin ciddiyetini gösteriyor. Singapur'un mutfak zenginliği sadece etnik grupların doğrudan yansımaları değil, aynı zamanda bu kültürlerin kaynaşmasıyla ortaya çıkan eşsiz bir füzyondur. Peranakan mutfağı bunun en güzel örneğidir. Malay ve Çin mutfaklarının enfes bir birleşimi olan Peranakan yemekleri, karmaşık lezzetleri ve yoğun baharatlarıyla ünlüdür. Bu, Singapur'un kültürel evliliğinin mutfak sanatındaki ifadesidir. Yıl boyunca düzenlenen dini ve kültürel festivaller, Singapur'un çoklu kimliğinin canlı bir vitrinidir. Işıklı Diwali kutlamaları, havai fişeklerle coşan Çin Yeni Yılı, mütevazı Ramazan Bayramı, Hari Raya Puasa ve neşeli Noel, tüm bu kutlamalar farklı inanç ve kökenlere sahip insanların bir arada, karşılıklı saygı ve uyum içinde yaşadığının en güzel kanıtıdır. Singapur, küreselleşen dünyada farklılıkların nasıl birleştirici bir güç olabileceğini gösteren nadir bir örnektir. Singapur'da yaygın olarak konuşulan Singlish, İngilizcenin Malayca, Hokkien, Kantonca, Tamil ve diğer Çin diyaleklerinden kelimeler ve gramer yapılarıyla harmanlanmış eşsiz bir yerel aksanıdır. Başlangıçta resmi olarak düzeltilmesi gereken bir dil olarak görüldü, ancak şimdi ulusal kimliğin bir parçası olarak kabul ediliyor. Lah, leh, mah gibi son ekler Singlish'in imzasıdır. Singapur'un başarısı göz kamaştırıcı olsa da geleceğe yönelik önemli ve karmaşık zorluklarla karşı karşıya. En başta gelen sorunlardan biri sınırlı arazi alanı. Sadece 728 kilometre karelik yüzölçümüyle İstanbul'un yaklaşık %13'ü kadar
Sürekli büyüyen nüfus ve ekonomik gelişim için daha fazla alana ihtiyaç duyuluyor. Bu, karadan kazanım projeleri ve dikey şehirleşme gibi yaratıcı çözümleri zorunlu kılıyor. Singapur, bağımsızlığından bu yana arazi yüzölçümünü yaklaşık %25 oranında artırdı. Bu, genellikle Endonezya ve Malezya'dan getirilen kumlar kullanılarak devasa doldurma projeleriyle gerçekleştirildi. Gelecekte daha da fazla alan kazanmak için bazı sanayi bölgeleri denizin altına taşınacak. Arazi sıkıntısına karşı Singapur'un bir diğer çözümü ise yeraltı şehirleşmesi. Depolar, otoparklar, metro hatları ve hatta bazı kamu tesisleri yerin altına inşa ediliyor. Gelecekte bu yeraltı alanları daha da genişletilerek laboratuvarlar ve endüstriyel tesisler için de kullanılacak. Bu, yüzeydeki değerli alanları yaşam ve yeşil alanlar için serbest bırakacak. Tuas Megaport gibi mega projeler de liman faaliyetlerini tek bir noktada toplayarak verimliliği artırmayı hedefliyor. Singapur, dünyanın en büyük tam otomatik konteyner terminalini inşa ediyor. Tuas Megaport. Tamamlandığında dünyanın en büyük limanı olacak ve mevcut liman faaliyetlerinin tamamını tek bir devasa tesiste birleştirecek, böylece şehir içinde daha fazla arazi serbest kalacak. Nüfusun yaşlanması, Singapur'un karşı karşıya olduğu önemli bir demografik değişimdir. Düşük doğum oranları ve uzayan yaşam süresi, iş gücü ve sosyal hizmetler üzerinde baskı oluşturuyor. Bu sorunu çözmek için Singapur otomasyona, yapay zekaya ve robotik teknolojilere büyük yatırımlar yapıyor. Yaşlıların evde bakımına yardımcı olan robotlar, akıllı sağlık sistemleri ve yaşlıların çalışma hayatına entegrasyonu için yeniden beceri kazandırma programları geliştiriliyor. Bir ada devleti olarak Singapur, iklim değişikliğinin etkilerine, özellikle de deniz seviyesinin yükselmesine karşı oldukça savunmasız. Bu tehdit, ulusal bir güvenlik meselesi olarak ele alınıyor. Hükümet, milyarlarca dolar yatırım yaparak kıyı şeridini güçlendiriyor, setler inşa ediyor ve Hollanda'dan esinlenerek polderler, denizden kazanılan topraklar oluşturuyor. Yenilenebilir enerjiye geçiş, karbon emisyonlarını azaltma ve iklim değişikliğine uyum sağlama, gelecek stratejilerinin temelini oluşturuyor. Singapur, kıyılarını deniz seviyesinin yükselişine karşı korumak için Long Island adında devasa bir proje planlıyor. Bu proje, ülkenin güneydoğu kıyısı boyunca yeni bir kara parçası oluşturarak hem kıyı koruması sağlayacak hem de gelecekteki gelişim için yeni alanlar yaratacak. Singapur coğrafi olarak küçük bir nokta olabilir ama ruhu ve etkisiyle bir dev. Bir zamanlar imkansız denilen bir şehir devleti, insan azminin, vizyoner liderliğin ve sıkı çalışmanın neler başarabileceğinin canlı bir kanıtı. Onun hikayesi sadece bir ekonomik başarı değil, aynı zamanda hayatta kalma, kendini yeniden icat etme ve geleceği şekillendirme yeteneğinin bir destanıdır. Her köşesinde bir ders, her sokağında bir ilham var. Singapur sadece bir şehir değil, o bir fikir. Çok kültürlülüğün, inovasyonun, sürdürülebilir yaşamın ve sıkı çalışmanın nasıl bir araya getirilerek olağanüstü sonuçlar doğurabileceğinin bir manifestosu. Onun geleceği, geçmişinden beslenerek ve zorlukları fırsata çevirerek inşa ediliyor. Singapur, aslan şehri sadece bir harita noktası değil. O, insanlığın hayal gücünün ve azminin sonsuz potansiyelinin parıldayan bir kanıtı. Umarız bu video, Singapur'un sıra dışı yükselişine ve modern yüzüne dair merakınızı gidermiştir. Eğer bu yolculuktan keyif aldıysanız, videomuzu beğenmeyi, yorumlarınızla bize destek olmayı ve kanalımıza abone olarak yeni keşiflerimize ortak olmayı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için çok değerli. Şimdi size soralım. Bir ülkenin büyüklüğü doğal kaynaklarıyla mı ölçülür, yoksa strateji, vizyon ve akılla mı? Singapur'dan sevgilerle. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere.